Merhaba gençler. Yavaş yavaş ısınma turlarına başlayalım. Öncelikle sorularınız varsa oradan başlayalım. Sorularınız yok galiba. Ben normal dersimi anlatmaya başlıyorum. Histoloji, embriyoloji ana bilim dalında görev yapıyorum. Benim anlatacağım, faydalanacağım, yararlanacağım kaynaklar burada. İstediğim veya aktif olarak kullandıklarım var ama hocam hücre kitabını kullanıyorum. Yukarıda 4 veya 5 tane var. Hangisini öneriyorsunuz? Gençler, kitaplar içindeki ana bilgiler birbirinin benzeridir. Fark etmez. Hangisine ulaşabiliyorsanız onu ulaşabilirsiniz. Onu kullanabilirsiniz. Sıkıntım şurada. Hocam kitabın hepsinden mi, neresinden mi sorumluyuz? Biz burada anlatırken kitaptaki bilgileri süzüyoruz ve sizin için faydalı olduğuna inandığımız kısımları anlatıyoruz. O yüzden derse katılmanızı, derse dinlemenizi sizin için faydalı olacaktır. Kullanacağımız kitaplar ve kapakları aşağı yukarı bu şekilde. Farklı baskıları veya farklı görselleri olabilir. Ben özellikle hücre bölümünü size anlatacağım bu Ekim, Kasım, Aralık ayı içerisinde. Orada da Cooper'ın hücre kitabı 7. baskı mıydı? Zannediyorsam 6 veya 7. baskı olması lazımdı. Ama Murul embriyolojisi bir sonraki dönemde Rose histoloji olarak da, yani şu 3 ana kitabı, evet, diğer kitaplardan faydalandık ama aktif olarak kullanacağımız bilgiler ve kaynaklar bunlar. Hocam biz bunu ne yapacağız? Hepsini okuyacak mısınız? Ya hepsini okuyabilirsiniz. Okumak güzel bir özellik. Ama ben dersi dinlemenizi birinci olarak tavsiyem bu. İkinci olarak kitabı mutlaka temin etmenizi öneririm. Şimdi dersin diğer bölümlerine geçmeden öğrenci olarak empati yapıyorum ve en zor kısma geliyorum. Konuyu anlamanız ve bundan sonra nasıl dikkat etmeniz gerektiği için bunu söylüyorum. Sorularımız bu şekilde olacak. Burada kaç tane soru sormuşum geçen yıl için? Evet, 23 tane soru sormuşum. Çoktan seçmeli A, B, C, D, E şıkları var. Şu an anlatacağımız dersle alakalı bilmem ne özellikleri verilen mikroskopun hangi bölümünden bahsedilmektedir? Veya hücre zarında bulunan transmembran bir protein olan ekadrin proteinin farklı bölgelerini incelemek isteyen araştırmacı aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmalıdır? Dokuları transparan hale getirmek için yapılan işlemdir. Aynı zamanda dokudaki alkol giderilir ve emdirme kullanılan maddeye uyum sağlaması sağlanır. Bu bilgiye göre, yukarıdaki bilgiye göre laboratuvarda bir preparat hazırlamaya çalışan asistan doku takibinin hangi aşamasındadır? İşte organellerle alakalı sorularımız olacak. Neyse, sorular kalsın. Biz dersimizde slaytımdan devam ediyorum. Evet, kaynak kitaplarımız, aşağı yukarı soru içeriklerimiz ve nasıl soracağımızı anladınız. Önümüzdeki 3 ay boyunca ben size bunlardan bahsedeceğim. Nedir? Histolojik teknikler, hücre ve hücre çeşitleri, bunların özellikleri, hücre membranı, mitokondri, ya bu organeller, özellikle hücre arası bağlantılar, nükleus, nükleolus, hücre döngüsü, hücre döngüsünün içerisinde mitozu, ayrı bir bölünme olarak mayozu da anlatacağız. Daha sonra da embriyoloji komitesine başlayacağız. Embriyolojik gelişim, insan gelişimi nasıl oluyor? Onlara bakış yapacağız. Bunlar sizin liseden bildiğiniz şeyler olacak. İlk başlarda biraz sıkılacaksınız. Ya hocam biz bunları biliyoruz diyeceksiniz. Ama zaman içerisinde bilgi derinliği artacak. Sabrınıza ve hoşgörünüze sığınıyoruz. Evet, ilk dersime başlıyorum. Histolojiye giriş, histoloji nedir, histolojik teknikler, bunlarla devam edelim. Bu dersimizde mikroskop çeşitleri, hücre ve doku kültürü gibi kavramlar var. Histolojide kullanılan diğer teknikler, immünohistokimya, antikor özellikleri, poli ve monoklonal antikorlar. Anlatmaya ve öğretmeye çalışacağımız konulardan bir tanesi de 2 boyut ve 3 boyut kavramı. Şimdi mikroskobik dünyaya girdiğinizde her şey 2 boyutlu olmaya başlayacak. Gerçek dünyada 3 boyutlu, bir karaciğer, bir kemik, bunların yapısını 3 boyutlu olarak anatomide veya farklı bir şekilde algılayabiliyoruz ama bu 2 boyuta girdiğinde, kesit haline, düzlem haline geldiğinde burada biraz sıkıntı oluyor. İşte histolojide sizinle 1-2 yıl bunları anlamaya, algılamaya, ne görünüyor, nasıl görünüyor, bu gerçekten nasıldır? 2 boyutla 3 boyut arasında bir ilişkiyi anlamaya, öğretmeye çalışacağız. Evet, böyle ilk lise 1-2 veya ortaokul dersleriyle başlayalım. Canlılık nedir? Canlılığın tanımı olarak canlılar doğar, büyür, çevrelerine tepki verir ve sonuçta bay bay der giderler. Canlıların ortak özellikleri hatırladığım kadarıyla lise kitaplarınızda 9 madde olarak geçiyordu. Hücresel yapı, hücre sito olarak geçiyor. Farklı bir bilim dalı sitoloji
histoloji. İşte biz buradan başlıyoruz. Histoloji olarak da buradan başlıyoruz. Önce bir hücreleri var olduğunu, görünebilir olduğunu kabul ediyoruz. Bunların 9. maddede geçen organizasyon şeklinde bir düzenlenme. Nasıldı bu düzenlemenin tarifini hatırlayacak olursak, hücreler benzer şekil ve görev bakımından bir araya gelerek dokuyu oluştururlar. Dokular organlar, organlar sistemleri, sistemler canlıyı diye organizasyon aşaması devam ediyordu. Benim takılacağım yer burası. Hücre ve hücrelerin bir araya gelerek oluşturduğu dokular. Biz size bunları fark ettirmeye çalışacağız. Histolojide, organizmada temelde 4 dokudan bahsedeceğiz. Epitel doku, bağ ve destek dokular, kas ve sinir doku olarak. İşte bunları inceleyen bir bilim dalı olarak da histoloji karşınıza geliyor. Eğer hücreyi inceliyorsanız sitoloji olarak karşınıza geliyor. Daha basit bir ifadeyle histoloji, bitkisel ve hayvansal dokuların mikroskobik, mikro anatomisini inceleyen bir bilim dalı olarak ifade edilebilir. Peki mikroskopta inceleyeceğiz, hücreleri inceleyeceğiz ve bu hücrelerin arasında ara madde var. Hücrelerin arasında dolgu maddesi var. Bunları nasıl görünür hale getireceğiz sorusu var. İşte bunu da mikroskop ve mikroskobik teknikler, mikroskopta kullanılan metotlar. Bunları anlatmaya çalışacağız size biraz. Hangi bilim dalıyla ilgileniyorsanız ilgilenin. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için o aletleri ve yöntemleri bilmeniz gerekir. Yani mutfakta yemek yaptığınızda tencere, kaşık, bıçak veya bir marangozda çalıştığınızda oranın aletlerini ve o yöntemleri mutlaka bilmeniz lazım. İşte burada bizim kullandığımız aletleri ve yöntemleri sizlere yavaş yavaş tanıtmaya çalışacağız. Ben sadece kendi kullandıklarımı size söyleyeceğim. Nedir bunlar? Mikroskop ve mikroskobik yöntemler. Mikroskobik görüntüleme teknikleri, hücre ve doku kültürü, immünohistokimya gibi çeşitli teknikler var. Bunlardan bahsedeceğiz. İşte biraz sıkıcı kısma gelelim. Her şey böyle ısınma turlarıyla başlıyor. Mikroskop, ışın ve optik ilkelere dayanan basit bir büyütme aracı. 1500'lü yıllarda, 1600'lü yılların başlarında klasik o bildiğiniz Rönesans dönemlerinde gökyüzünü incelemeye çalışıyoruz. Teleskoplar falan derken adamın bir tanesine teleskopu veriyorlar. Artık hangi gerekçeyle kafası nasılmış bilemiyorum ama mercekleri muhtemelen yanlış yerleştirmiştir. Teleskobu tamir etmek yerine mikroskobu icat ettiği hikaye olarak anlatılır. Janssen adında bir adam. Daha sonra bizim bildiğimiz kitaplarımızda geçen Hooke şişe mantarında bir şeyler incelemiş, boş kutucuklar görmüş. Bu boş kutucuklara Latince'de selula, selüler, sel ifadelerini kullanmıştır. Bugün hala 400-500 yıldır bu ifade devam ediyor. Bizim hücre dediğimiz ifade aslında ilk defa Hooke'un şişe mantarında görmüş olduğu boş kutucuklar, odacıklar olarak tanımlanıyor. Tabi burada kalmamış. Daha sonra aynı yüzyıllar içerisinde 300 kat büyütme yapmış Leeuwenhoek. Spermleri, kan hücrelerini, bakterileri, çeşitli şeyleri incelemeye başlamışlar. Şimdi 1600'lü yıllar, 1700'lü yüzyıllar yavaş yavaş bir şeyler oturmaya, şekillenmeye başlamış. 18. yüzyılda, 1800'lü yıllarda o bizim bildiğimiz klasik hücre teorisi kavramı, bilgileri oturmaya başlamış. Bir botanikçi ve bir zoolog farklı zaman ve mekanlarda şu kanaate varmışlar. Demişler ki tüm canlılar hücrelerden meydana gelir ve her hücre var olan bir hücrenin bölünmesiyle ortaya çıkar. Bu iki kavram hücre teorisi olarak karşımıza geliyor. Bilimsel metodolojiyi hatırlarsanız teoriye kadar gelirdi. Teoriden sonra da kanuna dönüşürdü. Eğer evrenin her yerinde bunu aynı şekilde ispatlayabiliyorsanız teoriden kanuna dönüşüm aşaması oluşurdu. Şimdi biz teoriye kadar geldik. Tüm canlılar hücrelerden oluşur ama bunu her zaman ispatlayamıyoruz. İspatlayamamaktaki birinci gerekçemiz de şu: mikroskop ile görmeye çalışıyoruz. Yani bir araç kullanmaya çalışıyoruz. O yüzden hücre kanunu aşamasına geçmiyor. Neyse biz bu teori ve kanun kısımlarından çıkalım. Ne diyelim? Mikroskobu icat ettiler. Bir şeyler incelediler ve bu incelemeler sonunda iki tane cümle kurdular. İşte hücre dediğimiz, hücre teorisi dediğimiz yapı bunlardan. Peki biz bunları nasıl inceleyeceğiz?
inceleyeceğiz. Birkaç farklı ışık mikroskobu kullanılabilmektedir. Işık, faz kontrast, konfokal floresan gibi ışığa duyarlı ışık ile doku bileşenlerini görüntülemeye çalışıyoruz. Sizin de hem lisede hem de buraya gelirseniz burada kullanacağınız en basit ve en yaygın olan aydınlık alan mikroskobu dediğimiz bir mikroskop. Görme normalde nasıl meydana geliyor? Bir cisim var, ışıklar buna çarpıyor. Bu cisimden yansıyan ışınlar gözümüze geliyor. Mikroskopta bu teknikten farklı bir şey uyguluyoruz. Işık altta, arada hücre var. Bu hücrenin farklı kontrast özellikleri, ışığı geçiren geçirmeyen özellikleri var. Biz buna göre görünmeye veya farklı renklerde algılamaya çalışıyoruz. Biz bunları boyamaya çalışırken, daha görünür hale getirmeye çalışırken, yani gözünüz hücrenin kendisi, preparat dediğimiz dokuyu oluşturan yapı ve en arkada ışık olacak şekilde bir sıralamayla aydınlık alan mikroskobisi kullandığımız yaygın bir mikroskop. Diğerleri de özel amaçlı olarak kullanılan mikroskop türleri. Bunları tanımaya, bunlar hakkında fikir edinmeye çalışacağız. İhtiyacınız olduğunda kullanacaksınız. Benim bunlardan 2-3 tanesine özel çalışmalarda ihtiyacım oldu ama rutinde kullandığımız klasik ışık mikroskobu veya aydınlık alan mikroskobu dediğimiz mikroskobu kullanıyoruz. Burada klasik ışık mikrobunda boyalı preparatlar kullanılmaya çalışıyor. Çünkü canlı az bir kontrast oluşturuyor. Siz hücre zarını, sitoplazmayı, çekirdeği görmekte zorlanıyorsunuz. Zaman içerisinde kimya temelli boyar maddeler kullanılarak biz bunları görünür hale, farklı renklerle algılanır hale getirmeye çalıştık. Ama siz bu işlemleri yaparken çoğunlukla hücreyi öldüreceksiniz. Hücre teorisi ve kanun aşamasında geldiğimizde sıkıntılardan bir tanesi bu. Mikroskobik inceleme yaparken çoğunlukla canlı ölüyor ve öldüğünüz zaman da ne yaparsanız yapın değişiyorsunuz. En basit ifadeyle değişiyorsunuz. Ama bunun haricinde canlı hücre incelemeleri yapan birkaç mikroskobumuz da bulunabilmekte. İşte tarihsel gelişimi içerisinde böyle ilk başlarda ilkel mikroskoplardan zaman içerisinde tek gözlüymüş, iki gözlü hale gelmiş. Sonra kamera takmışız. Sonra çok daha enteresan özellikler ekleyerek farklı mikroskop özellikleri göstermişiz. Ve şu an zaten uzay mekiği gibi mikroskoplarımız var. Biz şu ana kadar nelerden bahsettik? Dedik ki arkadaşlar mikroskop kullanacağız. Neden mikroskop kullanacağız? Biz hücreyi ve dokuları incelemek istiyorsak kullanacağımız birinci alet bu. Bu da ne yapıyor? Işık kullanıyor. Gözün görebildiği ışık ışınlarını kullanıyor. İkinci olarak dedik ki bunları biz görmekte zorlanıyoruz. Renkli hale, boyalı hale getiriyoruz dedik. Şimdi de bu mikroskopun mekanik ve optik parçalarından biraz bahsedelim. Evet, bu burada kullanacağınız mikroskop. Nasıl? Şöyle alttan başlayalım. En alt taban kısmı zemine oturan ayak olarak da geçiyor. Onun üstünde yine metalik gövde taşıyıcı bölüm yer alıyor ve sırayla mikroskopta netliği sağlamanızı sağlayan mikrovida ve makrovida ifadeleri. Bunların hepsi tek tek size anlatılacak. Şaryo ifadeleri var. Bu bir masa. Şurada sehpa diye ifade edilen bu bir masa. Masayı hareket ettirmeye yarayan vida takımıdır bu şaryo. Yani preparatınızı, inceleyeceğiniz nesneyi buraya koyuyorsunuz. Görüntü alanını bulmak. Ya doku neredeydi? İşte bunu hareket ettiren bir masa. Burada objektiflerimiz yer alıyor. Büyütme özellikleri var. Bunu çeviren bir tabla var. Revolver ifadesi kullanılıyor. Bir de burada kamera yok ama kameralı olan şöyle bir oküler ve objektifi birbirine bağlayan bir tüp sisteminden bahsediyoruz. Bunlar mikroskopun mekanik kısımları. Ben burada size neyi vurgulamak istiyorum? Arkadaşlar taban kısmı metaldir, kırılmaz. Elinizde sağlam bir şekilde buradan tutabilirsiniz. Gövde kısmı metaldir, sağlamdır. Elinizde bu şekilde tutabilirsiniz. Yani alttan ve yandan destekleyerek taşıyıp kullanabilirsiniz. Metali kıramazsınız. Ama lütfen şu revolver, sehpa, şaryo, makrovida gibi farklı maddelerden yapılmış bileşenleri yüklenirseniz bunlar elinizde kalır. Mekanik bölümlerle alakalı eklemek istediğim bu. Bunların tekst hali burada var. Arzu ederseniz okursunuz. Tüpleri bir ifade etmek isterim. Belki burası ilginç olabilir. Oküler, okü göz anlamında kullanılıyor. Monooküler tek gözle bakış. Binoküler iki gözümüzü kullanarak bakmaya çalışmamız ki ben bu konuda ısrar ediyorum.
ediyorum. Yani ısrar ediyorum. Gerçekten sizi zorlayacak şekilde ısrar ediyorum. Gençler, monoküler olarak dünyaya baktığınızda en basitinden derinlik kavramı ortadan kaybolacaktır. Evet, biz her ne kadar iki boyut düzleminde bir yapı inceleyeceksek de lütfen gözünüzün alışması için ben iki gözünüzü de kullanmanız konusunda ısrar edeceğim. Peki bu üçüncü göz eklenebilir mi? Evet, tepe göz de eklenebilir. Tepe göz trinoküler bir mikroskop özelliği taşıyor artık. Buraya bir fotoğraf makinesi, bir kamera, bir şeyler ekleyebilirsiniz. Geldik optik kısımlara, ışığın ilerlediği veya ışıkla alakalı kısımlara. Taban kısmında bir ışık kaynağımız bulunmakta. Sizin evde kullandığınız klasik o sarı ışık lambalar, halojen lambalardan başlayıp LED lambalara kadar giden çok değişik ışık kaynakları var. Biz artık şu an şudur budur diye takılmıyoruz. Bir ışık kaynağımız var, alttan ışık geliyor. Peki ışık kaynağı olmadan önce, lamba olmadan önce ne geliyordu derseniz orada bir ayna vardı. İnanmayacaksınız ama mum ışığından veya güneş ışığından ışığı ayna üzerinden, çukur aynadan odaklayarak yapıyordunuz. Neden? Çünkü bu incelemek isteyeceğiniz doku bileşenlerini daha görünür, daha aydınlık hale getirmeniz gerekiyor idi. Artık bu teknolojiler 2020 yılında bahsedilmiyor. Klasik LED uzun ömürlü bir ışık kaynağımız var, parlak. Işığın şiddetini ayarlayan, ondan sonra diyafram ayarlarımız burada olacak şu bölümde. Bunlar genelde çok fazla değiştirmediğimiz, kullanmadığımız bileşenler. Ama var, bir iki ayar yapacağız. Bu ayarların nasıl olduğunu size göstereceğiz. Sizin inceleyeceğiniz, ilgileneceğiniz kısım oküler ve objektif. Gözünüzle baktığınız binoküler göz bölgeleri, preparatı koyduğunuz ve büyütmeyi sağlayan objektif kısımları en çok oynayacağımız bu revolver bölümünün hareket ettirilmesi objektiflere göre. Benim hatırladığım kadarıyla nesneleri 1'e 1, 1'e 2, 1'e 10, 1'e 40, 1'e 60, 1'e 100 büyütebilen, 100 kat büyütebilen objektifleriniz var. Sizden ısrarla 4, 10 ve 60'ı kullanmanızı isteyeceğiz. Diğerleri sizin işinizi görmeyecek. 1x büyütmeli, 1'e 1 büyütmeli bir objektif genelde tercih edilmez. Çok fonksiyonel değil özel çalışmalarda. Veya benim laboratuvarıma girdiğiniz zaman size şu cümleyi kesinlikle kuracağım. Asla yüzlük objektifte inceleme yapmayın. Merak da etmeyin. Yüzlük objektif sizin işiniz değil. Bir gün histolog veya patolog olursunuz. İşiniz mikroskopla olur. O zaman bakarız. Yüzlük objektif tek başına kullanılan bir objektif değil. Işığın kırılma indisinden dolayı immersiyon yağı kullanılması gereken özel bir objektif. Dolayısıyla ben de immersiyon yağını kullanmak istemiyorum. Çünkü yapışkan, yarı akışkan bir yağ. Onu tekrar temizlemesi uzun sürüyor ve arada sizin merakınızı giderebilecek özel hiçbir bilgi yok. O yüzden yüzlük objektif kullanmayacağız. Biz kırmızı renkte, sarı renkte ve mavi renkte, dikkat ederseniz objektiflerin üzerinde sadece büyütme işaretleri değil renkleri de olacak. Kırmızı 4x, sarı 10x ve mavi 60x büyütmelerde biz incelemelerimizi yapacağız. Bu bölümlerde yine bu anlattığım kısımların tekst hali. Şuraya bir bakalım. Sizi ilgilendiren kısımlar. Burada bir sürü yazı var. Elinizde bir objektif var. Yani şu objektifin üstünde olan bir sürü yazı var. Bu sizinle alakalı değil. Sizinle alakalı olan kısımları söyleyeceğim. Bu ifadeler benimle alakalı. Ben bir objektif satın almak istiyorsam, immersiyon yağıyla mı kullanacağım, tüp uzunluğu ne olacak, kullanılan lamelin kalınlığı ne olacak, arka alan düzeltmesi ne olacak, renk düzeltmesi ne olacak gibi benim kullanımıma özgü özel bileşenler ve tanımlamaları var. Satın alırken ben bu özellikleri dikkate alarak kullanıyorum. Sizin böyle bir objektif satın alma durumunuz yok. Sizi ilgilendiren iki kısım var. Bir, büyütme gücü. Burada 60x olarak geçiyor. Görmenizi istediği bir tek sayı bu. 60x büyütmeyi görmenizi istiyorum. Burada 4x yazacak, 10x yazacak. Evet, 20 yazabilir, 2 yazabilir, 1x yazabilir. Sizin işiniz onlarla yok. 4, 10 ve 60x büyütmeler. Görmenizi istediğim birinci kısım bu. Yine de daha önceki yıllardaki tecrübelerimden biliyorum. Hocam dikkatimden kaçmış,
göremedim. Arkadaşım onu görmüyorsan rengi gör. Bak burada mavi bir renk koymuş. Her objektifin farklı bir rengi var. Biraz önce size dedim kırmızı, sarı ve mavi renkleri burada yakalayabilirsiniz. Ya rengine göre ya da üzerinde dikkatinizi toplarsanız ben laboratuvarda o benim için çok önemli. Büyütme oranına göre ben size zaten kaç büyütmeyi açmanız gerektiğini söyleyeceğim. Yani objektifte bilmeniz gereken iki kısım var. 60x ve mavi. Hocam objektif için niye bu kadar kendinizi yırttınız? Ne oluyor? Gençler biz ne yapıyorduk? Biz büyütüyorduk. Şu an beğenmediğimiz halde bile hani Leeuwenhoek 300 kat mı büyütmüştü? Biz 1000 kat, 1500 kat büyütebiliyoruz. Şu an laboratuvara gelip ben size preparatı verdiğimde şunları göreceksiniz. 1000 kat, 1500 kat, 600 kat bu büyütmeleri çok rahat ulaşabileceksiniz. Hücrelerin ebatları 1 mikronla 100 mikron arasında değişir. Ortalama 20-30 mikron diye bir standart koyalım. Siz bunun içerisinde çekirdekleri de, kloroplast ve mitokondri gibi özel büyük organelleri de ışık mikroskobuyla görebilirsiniz. Gördüğünüz bir netlik ifadesi var. Şu önce bildiğiniz yerden devam edeyim. Eski tarz İlk çıkan telefonları veya fotoğraf makinelerini falan kullandığınızda flu, bulanık, zar zor görünen nesneler olacaktır. Ve biz buna çözümleme gücü veya rezolüsyon diyoruz. Çözümleme gücü iki parçacığın, iki ayrı noktanın farklı birbirinden bağımsız nesneler olarak görünmesi ifadesi var. Çözümleme gücü bu. Bir nokta birbirinden farklı iki nokta gibi görülebilir veya iki nokta tek noktaymış gibi görülebilir. Bahsettiğim netlik bu. Buna biz rezolasyon diyoruz. Siz bir şeyi büyütebilirsiniz. Büyütmek netliği sağlamıyor. Ne demiştim ben burada? Elinizde bir fotoğraf vardı. Bunu büyük bir perdede duvara yansıtabilirsiniz. Eskiden üstü açık sinema, yazlık sinema mı diyorlardı? Ne diyorlardı? Sonra zaman içerisinde projeksiyonlar, duvara yansıtma sistemleri. Şimdi zaten devasa olaylar söz konusu. Bir şeyi büyütmek onu net göreceğiniz anlamına gelmiyor. Anlatmak istediğim şey bu. Veya bugün için konuşalım. Bir telefonunuzun bir ön kamerası var, bir arka kamerası var. Aynı nesneyi aynı mesafeden çekin. Ön kameraların özellikleri daha düşüktür. Arka kameraların özellikleri daha yüksek. Siz bu iki fotoğrafı büyütmeye çalıştığınızda piksel farklarını orada göreceksiniz. Yani netlik dediğim olay bu. Bizim nesneyi büyütme özelliğimiz var. Bir tanesi oküller. Bunu biz genelde 10x büyütme olarak kullanıyoruz. Yani bir nesneyi aldınız, okülerden baktınız anda otomatikman 10 kat büyüttünüz demektir. Ama ben objektif üzerinde bu kadar durmamın sebebi işte bu çözülme, rezolasyon kabiliyeti, net olarak algılama özelliği. Objektiflerimiz neydi? 4x'ti. Okülerimiz kaçtı? 10x'ti. Bunlar çarpı işlem yapıyorlar. Eğer siz en küçük büyütmede 4x'te bir okülerle inceleme yapıyorsanız bir nesneyi otomatikman 40 kat büyüttünüz demektir. Peki ikinci olarak hangi objektife geçiyoruz? 20'lik objektife geçiyoruz. Zaten 10x büyütmemiz vardı. Bir de 20x büyütme yaptık. Çarpı 200 kat büyütmüş olduk. Ben size ısrarla nerede durun diyorum? Mavi objektif 60x'te en yüksek, en büyük çözünmeniz bu olsun. Bu size yeter. Daha üstüne gitmeyin diyorum. Ne dedik? 10x oküler büyütmemiz var. Objektiflerle gelen bir 60x büyütmemiz var. Bu ikisi çarpı işlemiyle bir nesneyi 600 kat büyütebiliyorsunuz. Büyütme kabiliyetinizle bunun net olarak algılanması da objektifin o üzerinde bir sürü ifademiz vardı ya. İşte netlik de bu özelliklerle alakalı. Çalışma aralığı, renk düzenlenmesi, sayısal açıklık gibi ifadeler bunun kalitesini, netliği, çözünme kabiliyetini, rezolasyonunu etkileyen faktörler. Peki maksimum ne demişiz? Maksimum bir nesneyi 1000 veya 1500 kat büyütebilirsiniz. Bu nasıl oluyor? Şu an için ışık mikroskobundaki en uç değerler. Normalde rutinde kullandığımız veya aldığımız bileşenler değil. Oküleri 15x alıyoruz. Oküleri gözümüzle baktığımız yeri 15x alıyoruz.
alıyoruz. Objektif kısmı da 100x olarak immersiyon yağıyla özel bir inceleme yapacaksanız çok büyük büyütmeler istiyorum. Hocam biraz önce demiştin klorofili veya mitokondriyi görebiliriz. Nükleosu, onun içindeki bileşenleri görebiliriz demiştin ya. Evet işte bu incelemeler için bu büyütmelere çıkılabilir. Ama ben hiçbir zaman için sizden o hücrenin içindeki mitokondrileri sayın, inceleyin demeyeceğim. Dolayısıyla bu kadar yüksek büyütmeye de gerek yok. Bunun da bir zahmeti var. İmmersiyon yağını kullan, orayı temizle. Ondan sonra ya gereksiz bir sürü vakit gidiyor ve size kattığı ekstra bir şey yok. Bir nesneyi 600 defa büyütmeniz sizin ve benim için tatminkar bir büyütme ve görüntü oluyor. Yeter. Biz orada bırakıyoruz. Biz buna zirvede bırakmak diyoruz. Eskaza merak ettiniz 100x'i aldınız. Beni de dinlemediniz. Zaten ben o an için çileden çıkıyorum. Hoş olmayan tepkiler verebiliyorum. İkincisi çıt diye bir ses geliyor. Bu çıt sesi hem mikroskoptan hem de incelediğiniz preparatlardan kırılma sesleridir. Yani bir şeylere fiziki zarar verdiniz anlamını taşıyor. O yüzden lütfen bu konulara dikkat edin. Bizim koyduğumuz kurallar neyse onlara riayet edin. Ne zamana kadar? Bu işi öğrenene kadar. Bir gün şu gelecek. Ben size anahtarı vereceğim. Diyeceğim ki gençler laboratuvarlar, mikroskoplar, preparatlar orada. Gidin ne istiyorsanız yapın. O gün gelene kadar öğrenme aşamasında hani histolojik teknikler bu aletlerin ve yöntemlerin kullanılması ve öğrenmesiydi ya. O zamana kadar lütfen diğer hocaları ve diğer laboratuvarları bilmiyorum. Histoloji dersinde mikroskop laboratuvarında benim sözlerim kanun olarak geçecek. Bu polemiğe girilmeyecek. Ya hocam ben çok merak ediyorum. Geçen yılki öğrencim şunu diyordu. Hocam ben normalde hiç merak etmiyordum. Siz şimdi anlattınız ya. Ben gidip o 100x'i mutlaka bakmam lazım neye benziyor. Arkadaşım diyorum hiçbir şey görmüyorsun. Flu bir görüntü. Gözünü kapat ne görüyorsan onu görüyorsun. Hocam vallahi diyor çok merak ettim. Olmaz. Şimdi lütfen bu tür polemiklere benimle girmeyin. Öğrenene kadar, öğrendikten sonra ben zaten dükkanı size bırakacağım. İşte bunları anlattıktan sonra ne dedik? 1000 kat, 1500 kat büyütebiliyor. Yani iyi bir ışık mikroskobunda siz 0,2 mikronluk bir büyütmeyi, iki noktayı birbirinden bağımsız iki nokta olarak ayırabiliyorsunuz. 0,2 mikron. Bunlar gerçekten devasa sayılar da ben size bunları nasıl anlatayım? Şöyle bir ifade demişiz. 2 mikrondan daha küçük bu hücre zarını ve bazı aktin filamanlarını hücre içerisindeki ipliksi yapıları görebilirsiniz demek. Buraya kadar olan kısımda. Ama biz elektron mikroskobu kullanacağız. Pikometrelere, nanometrelere falan ineceğiz. Hele bu dersin sonuna vardığımızda DNA'yı da adam mikroskopla göstermiş. Yani virüsleri, DNA'ları zaten bunları gösterebilecek büyütmelere çıkabiliyorsunuz. Ama bunlar özel işlemler. Biz klasik aydınlık alan mikroskobu kullanıyoruz. Maksimum 600 kat büyüteceğiz. Bu da bize yetiyor. Size anlatmaya çalıştığım konu bu. Peki mikroskop kullanmaya başlayacaksınız. Gençler bu elektrikle çalışan bir alet. Lütfen önce fişini tak. Bu televizyonda da böyle, bilgisayarda da böyle. Bu yıllardır oluşan bir tecrübenin sonucu oluşmuş bir slide. Fişi takmıyor, geliyor. Hocam benim mikroskopum çalışmıyor. Ya oğlum git elektriği tak, fişi tak, düğmesine. Bir power tuşu varsa onu aç. Önce buradan başlıyoruz ve muhtemelen mutlaka sizin sınıftan da birkaç kişi çıkacak. İkinci kısım ışık kaynağı ayarı. Bir sonraki slaytta ışık kaynağı ayarını anlatacağım. Daha sonra objektif ve oküler düzgün olarak yerleştirilmiş mi? Hatırlarsanız revolver denen dönen bir tablam vardı benim. Objektifleri 4x, 10x ve 40x diye incelemek için döndürdüğüm bir alan vardı. Bunlar ışık yolu dediğimiz yol üzerinde ayarlanmış mı? 1000 oküler mikroskop için hani 2 tane göz bölgesi vardı ya, sonuçta herkesin göz açıklığı, göz aralığı birbirinden farklı. Benim kullandığım binoküler alanla bir başkası kullandığı binoküler alan birbirinden farklı. Bu mesafeyi ayarlamanızı istiyoruz ve belki de en önemli konulardan bir tanesi elinize aldığınız, inceleyeceğiniz nesne, preparat veya lam. Bu temiz mi, temizlenebildi mi? Lütfen bunu bir alın, temizleyin, inceleyin. Bütün bu işlemler yaptıktan sonra preparatı incelemeye başlayabilirsiniz. Hatırlarsanız lise derslerinizden iki bileşen vardı. Lam ve lamel diye.
lamel üstü olacak şekilde en küçük objektif. Kaçtı en küçük objektifiniz? 4x ile incelemeye başlıyoruz. Gençler 46 geçiyor. Yaklaşık 30 slide oldu. Ben 15 dakika ara veriyorum. Saat başında görüşmek üzere. Bir sonraki slaytımız işte bu ışık yokunun incelenmesiydi. Buradan devam edeceğim. Bir çay molası verelim. Saat başında görüşmek üzere.